Merhaba Akşam Sevenler Birliği'mize hoş geldiniz. Futbol 2025'te bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Bugün bitecek bir kampanyamız var. 2 hafta önce başlayan bedava Showtime futbolcu kampanyasının bugün son günü arkadaşlar. Eğer yedek bir hesabınız varsa veyahut da yeni bir hesap açmayı düşünüyorsanız bugün açıp bu bedava Showtime'ı alabiliyoruz. Ama yarın artık bu Showtime hediyesi olmayacak arkadaşlar. Bu paketin bugün son günü, yarın bu paketi oyunda göremeyeceğiz. Günlük girişler de sona erdi. Bugün son kez e-futbol parası verildi. Eğer her gün oyuna girdiysek 320 e-futbol parası buradan kazandık. Özellikle de 8. ve 12. günde 100 e-futbol parası vardı. O günler oyunda çok önemliydi. Günlük penaltı attığımız gol oldu bölümünde de adımlar fazla ilerliyordu. Bundan önceki kampanyadan dolayı da %50 daha fazla ilerliyordu. Sonra o kampanya tam bitti, bu kampanya başladı. Eğer Konami yeni bir kampanya getirmezse arkadaşlar normale eskiye geri dönecek. Gol attığımızda 6 adım, kaçırdığımızda 4 adım ilerleyecek. Ama bu kampanyadan dolayı gol attığımızda 9 adım ilerliyor ve 4 gün gol atarsak bir turu tamamlayabiliyorduk. Kaçırdığımızda da 4 değil 6 adım ilerliyordu. Kampanyadan dolayı yeni bir kampanya getirmezse Konami, attığımızda 6, kaçırdığımızda 4 adım ilerleyecek arkadaşlar. Kampanyadan dolayı gelen bu kupa etkinliğinin bugün son günü. Temalı etkinliğimiz kampanyayla alakalı 50 futbol parası kazandığımız etkinlik. Player of the Week ücretsiz açma hakkı veren etkinliğimizin bugün son günü. Yarın yeni 50 futbol parası kazanacağımız etkinlik. Yeni Player of the Week ücretsiz açma hakkı kazanacağımız etkinlikler yine her perşembe olduğu gibi gelecek. Geçen hafta gelen Showtime paket, Bombacı Kvaratskhelia yer aldığı bu paketin bugün son günü. 2 hafta önce gelen Süper Lig Showtime paketinin de bugün son günü arkadaşlar. Bir de bizim ligimizle alakalı POTS paketi gelmişti. Bu paketin de bugün son günü, yarın kaldırılmış olacak. Galatasaray'ın şampiyonluğundan dolayı da Konami kampanya getirmişti. Bu kampanyanın da bugün son günü arkadaşlar. Geçen hafta gelen Player of the Week paketi Kulüpler Dünya Kupası'ndan seçilmişti. Yine oradan yarın Player of the Week paketi gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Maçlar da devam ediyordu. Ligime eklenen kiralık futbolcular yarın yenilenecek. Eğer buradan almak istediğimiz bir isim varsa bugün alabiliriz. Sadece ligimde o maç orada kullanabiliyoruz. Dikkat çeken isim kaleci Petr Cech. Bir de arkadaşlar bir anda Konami'den geçen hafta bir mesaj paylaşıldı. İtalya paketinin süresi uzundu. Konami son tarihinde değişiklik yaptı ve mağazadan yarın kaldıracaklar arkadaşlar. Sebebini açıklamadılar. İtalya paketini almak istiyorsak bugün alabiliriz. Yarın bu paket kaldırılacak. Konami bazen bir paketin süresi bittiğinde yeni paket getirebiliyordu. Fakat burada sürpriz bir değişiklik oldu. Normalde süresinin bitmesine epey bir zaman varken böyle bir değişiklik yapıyor. Yeni bir paket eklenir mi eklenmez mi onunla alakalı bilgi bulunmamakta. Bir de futbol 2026'ya da çok bir zaman kalmadı. Yaz aylarında yeni paket eklerse süresi ne kadar olur? Ekler mi eklemez mi? Onunla alakalı şimdilik herhangi resmi ya da sızan bilgi bulunmamakta. Bir bilgi görürsem de yine sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Hatta eFootball 2026'ya yine videomuzun sonunda değinelim. Konami'nin de resmi açıklaması vardı. GP mağazası artık perşembe günleri yenileniyor. Oradan rastgele jeton filan alabiliyoruz ve son 2 haftadır Konami oraya avatar eklemeye başladı. Profil fotoğrafı gibi, yani oyuncu değil arkadaşlar, sadece bir avatar. O maç öncesinde eşleşme ekranında istersek bu görüntüyü kullanabiliriz. Geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam Eden Hazard vardı. Şimdi Muhammed Salah, bakalım yarın hangi ismin avatarı eklenecek. Ücretsiz açma haklarında sonuna geldik. Perşembe pazartesi şeklinde gelen Showtime paketlerde Konami birer tane ücretsiz açma hakkı verdi. 4 paket demişti. 4 kere ücretsiz verdi arkadaşlar. Yeni bir kampanya gelirse verir ama normal şartlarda kampanya bitti. Yeni bir kampanya gelmezse ücretsiz açma hakkı vermeyecekler. Konami'den sürpriz bir açıklama geçen hafta gelmişti. Bayern Münih ile yollarını ayırdılar arkadaşlar. Oyunda Bayern Münih'in adı, amblemi, logosu, forması değişecek ve stadyumunu kullanamayacağız. Allianz Arena'yı kullanmak istiyorsak maçlarımızda bugün son gün. Yarın Allianz Arena'yı seçemeyeceğiz arkadaşlar. Belki bugün veda anlamında Allianz Arena ile maçlar oynayabiliriz. Yarına geçtiğimizde yarın bizleri neler beklemekte? Her perşembe olduğu gibi haftalık bakım var. Oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te bakıma girmekte ve Konami öğlene doğru 11'de açılacaklar. Sorun olduğu zamanlar gecikme yaşanabiliyor. Geçen hafta gecikmeler yaşanmıştı ama çoğu zaman da 10 sularında oyunu açmaktalar. Önce Japonları açıyorlar. Biz de VPN ile ülkeyi Japon yapıp yine girebiliyoruz. Sonra diğer ülkelerde oyunu açıyorlar arkadaşlar. Yarın yine Kulüpler Dünya Kupası'ndan Player of the Week paketi gelmesi gerekiyor. Sosyal medyada bazı arkadaşlarımızın da paylaşımları vardı. Dikkat çeken isimlere şöyle bakacak olursak Real Madrid takımına mesela kaleci Kurta, Paris Saint-Germain'den Hakimi, Atletico Madrid'den birkaç tane aday var aslında. Kenan Yıldız milli futbolcumuzun banko gelmesi lazım. Güçlendirici 5 tane oyuncu da olacak.
Bakalım tabii yarısında olacak. Kenan Yıldız'a da bir güçlendirici verebilirler arkadaşlar. Di Maria da gelebilir. Şöyle bir başka arkadaşımız Görkem'e baktığımız zaman çok güzel de bir tasarım yapmış. Kenan Yıldız, Courtois, Messi. Messi de gelebilir aslında. Barrios, İlkay Gündoğan. Bir başka arkadaşımızın paylaşımı. Dikkat çeken isimler Lionel Messi. Tabii bu seviyeler tahmin arkadaşlar. Courtois, belki Barella. Ama Kenan Yıldız tabii herkesin tahmin listesinde bulunmakta. %100 gelmesi gerekiyor. Jesus, Danilo, Di Maria, İlkay Gündoğan, Coman, Barrios, Barboza, Barreiro gibi isimler bu arkadaşımızın da tahminlerinde yer almakta. Tahminler ortak arkadaşlar. Mesela bir başka arkadaşımızın da paylaşımına baktığımızda birçok isim ortak diyebiliriz. Ufak tefek farklılıklar bulunmakta. Bir de sosyal medyada bir arkadaşımız ara ara böyle paylaşımlar yapıyor. Şu an oyunun veri tabanında olup gelmeyen epik kartlar var. En son güncellemede de oyuna epik kartlar eklendi. Fakat Konami epikleri getirmeden Showtime'lara döndü. Şimdi üst üste Showtime'lar getiriyor arkadaşlar. Ama gelmesi gereken epik futbolcular var. Aylar öncesinde eklenenler var. Bir de birkaç hafta önce eklenenler var. Örneğin Gareth Bale'ın kartı. O son eklenenlerden. Cruyff, Saviola, Batistuta, Roberto Baggio, Adriano, Milito, Platini, Kaka, Makalele, Nakata, Mendieta. Orta kısımda Van Nistelrooy var, Kluivert var, Barhuan, O'Shea, Julio Cesar, Puyol, Iker Casillas, Torres, Buffon, Beckenbauer, Edgar Davis. Tabi burada şimdi Bayern Münih epiklerine baktığımızda milli takım formalı Beckenbauer'i görüyoruz. Artık Bayern Münih formalı getirirler mi? İleride Bayern Münih'in durumu nasıl olacak? Oyunda farklı bir isimle bir süre devam edecek ama ileride kaldırılacak mı futbol 2026'da tamamen? Onunla alakalı bir açıklama yok arkadaşlar. Ama oyuncularımıza bir şey olmayacak dedi Konami. Bayern Münih oyundan kaldırılsa da renkli kart oyuncularımız olabilir. Menajerimiz olabilir. Paketini almış olabiliriz. Herhangi bir silinme olmayacak. Sadece markette standart bazı kartlarını şimdi ya da ileride silebilirler. Bir de çok önceden eklenen Fenerbahçe kartıyla Roberto Carlos, Porto kartıyla Iker Casillas gelmedi arkadaşlar. Konami getirmedi. Belki de iptal etti. Onunla ilgili bir bilgi bulunmamakta. Arda Turan'ın da eklendiği söyleniyor ama mesela eFoot'ta bulamıyorum ben Arda Turan'ı. eFoot paylaşmıyor. Fakat oyunun veri tabanına eklendiği yönünde paylaşımlar yapılmıştı. Ama bunlarla alakalı hiçbir gelişme bulunmamakta. Yani neredeyse bir yıl olacak arkadaşlar. Oyun çıktı. Ondan sonra birkaç ay sonra eklendi Roberto Carlos kartı, Iker Casillas kartı. Gol olduğu eklenir deniyordu. Farklı isimler ekledi Konami. Yani bu kartlar belki de gelmeyebilir. Bazı kartlar ekleniyor sonra iptal oluyor, gelmeyebiliyor. Ya da Romario var, Stojkovic, Zico, Kubo'nun farklı bir kartı. Bunlar oyunun veri tabanına aslında eklenmiş, gelmesi gereken kartlar. Bakalım ilerleyen dönemlerde ne zaman gelecekler arkadaşlar. Şimdi Konami Showtime paketlere döndü. Şöyle bir durum var. İngiltere Ligi sezonu futbolcularını getirdi. Showtime'larını da getirdi. İspanya Ligi POTS paketini getirdi. Showtime'ını getirdi. Sırada İtalya Ligi ve Fransa Ligi var. Geçen hafta başlayan bir etkinlik vardı ya hafta sonu arkadaşlar. Orada 3. etkinlik Fransa Ligi'ydi. O sıralamayla devam ederse o zaman yarın Fransa Ligi Showtime'ı ve POTS'u gelecek. Ama sıralamada değişiklik yaparsa İtalya Ligi POTS pazartesi de getirebilir arkadaşlar. Veyahut da İtalya Ligi Showtime paketi. Bu diğer ikilikle alakalı da Konami Showtime ve POTS paketi getirmeli. Genelde bu liglerden etkinlikler getiriyor. Paketler getiriyor. Lig 1 ile alakalı getirmese de olur aslında şundan dolayı. Çünkü Paris Saint-Germain'den 2 tane futbolcu Şampiyonlar Ligi finalinden seçmişti. Showtime olursa yine Paris Saint-Germain'den belki bu sefer farklı isimler tercih edebilirler. İtalya mı Fransa Ligi mi? Yarın ya da pazartesi bunlarla alakalı Showtime ya da Post paketi gelmeli aslında. Bir de Temmuz ayında oyun için çok önemli bir kampanya var. Her Temmuz'da Konami büyük bir kampanya kutluyor arkadaşlar. PES oyununun, Winning Eleven oyununun yıl dönümü. 1995 yılında 21 Temmuz tarihinde ilk defa piyasaya sürüldü. PES oyunu Winning Eleven. 2025 yılındayız. 30. yılını kutlayacak. Umarız şöyle 30 sayısı önemli bir sayı. Bazen böyle 5'in katlarında oyunlar ya da kulüpler daha güzel kutlarlar ya. Bu sene 2025 yılında bakalım Konami nasıl bir yıl dönümü kutlayacak arkadaşlar. Temmuz'un ortalarında genelde başlatıyor Konami. Belki böyle 15-16'ları gibi hangi gün Perşembe'ye geliyorsa ya da en geç 20'lerinde o bayağı 2-3 hafta sürüyor. Temmuz'un ortalarında başlar. Ağustos'un o ilk haftasını falan da kapsayabilir. Geçen sene Arsenal'dan bedava Showtime futbolcu hediye edilmişti. Ondan önceki sene Drogba'lı bir paket vardı. Kaleci Çeh filan. Oradan 2 tane epik hediye edilmişti. Bakalım Temmuz ayında bu gelecek olan büyük kampanyada Konami ne tür bir kampanya yapacak? Şimdilik tabii bir açıklama yok arkadaşlar ama genelde güzel kutluyorlar. Çünkü kendi yıl dönümleri ve PES tarihi için çok önemli bir
yıl dönümü. Hem mobilde hem de konsolda, PlayStation'da, bilgisayarda, mobilde nerede oynuyorsak Konami aynı hediyeleri vermekte arkadaşlar. Sıradaki en büyük kampanyamız da Temmuz'daki bu kampanya olacak. Lisanslarla alakalı Konami'nin paylaşımı vardı. Şimdi Bayern Münih'i kaldırıyorlar ama Temmuz ayının sonunda yeni takımlar oyuna eklenecek arkadaşlar. Temmuz ayının sonlarını beklememiz gerekiyor. Futbol 2026 ile alakalı da Konami'den bir açıklama vardı. 2025 Ağustos-Eylül arasında gerçekleştirilmesi planlanan sezon güncellemesi 5.0.0 sürümü Ağustos-Eylül aylarında dedi arkadaşlar. Yani bu yazdaki en büyük güncelleme eFootball 2026 olarak yorumlanmakta. Ağustos-Eylül aylarında olması bekleniyor. eFootball 2026'ya geçiş geçen seneye göre belki biraz daha erken olacak. Transfer döneminde ortaları olmuş oluyor. Bizde biraz daha geç bitiyor hatta transfer dönemi. Yani bu Ağustos-Eylül aylarında da önemli bir güncelleme bizleri beklemekte. Oyunla alakalı yeni gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Konami bugün öğlen vakitlerinde yarın gelecek Player of the Week'leri paylaşabilir. Genelde o hafta oynanan maçlardan oyuncu seçecek olursa paylaşıyor. Şimdi Kulüpler Dünya Kupası'ndan oyuncu tercih edecekler. Ondan dolayı bugün öğlen vakitlerinde birkaç tane ismi bizlerle paylaşabilirler. Onu da paylaştıktan sonra sizlerle ben de paylaşmaya çalışırım. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.